Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi emekli oldum. Aktif çalışma hayatını bıraktım. Türkiye'yi kurtarma şansını kaybettim. Dünyayı hiç kurtaramam. Bu yüzden ben de kendilerimi hobilerime verdim. Hobilerimden birisi de sapan. Sapan atmak. Hobi bildiğiniz gibi asıl işiniz, mesleğiniz dışında eğlenmek, vakit geçirmek için yaptığınız aktivitelerdir. Benim aktivitelerimden birisi de bu sapan. Şimdi size bu sapan malzemelerimi bir tanıtmak, göstermek istiyorum. Önce sapanlarımdan başlayacağım. Şu şekilde çeşitli renklerde lastiklerim, sapanlarım. Tabii bunların her renginin farklı olması, kalınlıkları da farklı. Ona göre çeşitli bilgiler atıyorum. Bu en ince 0.6 milim lastiğim. Burada bir diğer sapanım. Burada balık avlamaya falan gittiğimde yem atmak için kullandığım sapanım. Bu da el yapısı başka bir sapanım. Yani çeşit çeşit sapanlar var. Tabii şimdi bunlarda kullandığım lastiklerim de var. Şu en kalın lastiklerim, yedek lastiklerim. Yaklaşık olarak 1 milim. Şunlar başka bir lastiklerim. Bunlar da 0.8 milim lastiklerim. Bunlar da 0.7 milim lastiklerim. Şu da diğer 0.7 milim lastiklerim. Şu 0.6 milim lastiklerim. Yani kalınlıkları, şu et kalınlıkları 0.6 milim. 0.6 milim. Bir saniye. Bu da şu el yapımı sapanımın hortum şeklinde olan, bildiğimiz serin hortum şeklinde olan lastiklerim. Yedek lastiklerim. Sapan ve lastik olarak malzemelerim bunlar. Şimdi yardımcı malzemelerimi tanıtacağım. Şimdi diğer malzemelerimi de tanıtacağım. Önce şunları biraz kenara bir toplayayım. Şöyle. Bütün masayı işgal etti. Tabii. Bir saniye. Bir saniye. Hemen topladık. Şimdi diğer malzemeni tanıtayım. Şu şekilde plastik halkalar. Bunları da şu sapanlarımın şurada bağlamak için kullanıyorum. Şu şekilde. Bakın bunlar şu şekilde. Lastiğimi şuraya tutuyorum. Şundan parmağımı şöyle itiyorum hemen. Bak lastik hemen takılmış oluyor. Yani şu halkaları da o iş için kullanıyorum. Şu plastik halkaları. Burada tabi yedek şeyler var. Şu ponç diyorum. Yani şunların yedekleri. Bunlar da yedekleri. Şunlar yedekleri. Onlardan da var bir sürü. Yani yedek. Herhangi bir şey koptuğu zaman, şunlar koptuğu zaman, eskidiği zaman, kaybolduğu zaman yedekleri. Şunlar da yedekleri. Lastik bağlamak için aparatım. Daha önceki bir videolarımda bunu göstermiştim. Lastiği nasıl bağladığımızı. Ufak bir temsili olarak göstereyim şimdi. Ufak temsil olarak gösteriyorum. Herhangi bir lastik alıyoruz.
Tabii şimdi bunu şundan şöyle de aparatlarımız var. Lastiği buradan geçirmek için. Şu şekilde bunu geçiriyoruz şuradan. Şöyle. Bunu da buradan böyle geçiriyoruz. Tabii bu delikten lastiği geçirmek mümkün olmadığı için bu şekilde şundan şöyle çektiğimizde otomatikman bu şekilde geçmiş oluyor. Yani elle normal geçirmek zor. Ondan sonra da şunu şuraya bağlıyoruz. Daha önceki videolarımda göstermiştim zaten bunu. Gerdirip şu şekilde gerdiriyoruz. Ondan sonra şu kauçuk iple şöyle bağlayıp bunu bağlayıp kesiyoruz. Yani şuraları böylece bağlamış oluyoruz. Kısacası yedek şunlardan, şu ponçtan, onun bağlama aparatı, kauçuklarımız, lastiklerimiz, sele bantlarımız, bunu da daha önce anlatacak. Sele bantlarımız. Şunlar da bilye koyduğumuz kaplar. Ben giderken bilyelerimi şunun içine dolduruyorum. Böyle bu şekilde. Şuradan açtığınızda bilyeler şu şekilde geliyor. Burada da mıknatıs olduğu için düşmüyor. Buradan böyle alıp atıyorsunuz. Tabii şimdi bunların da şuradan şöyle kemere takma şeysi var, tokası var. Kemerime takıyorsun. Buradan takıyorum ben şu kemerime şöyle. Şuradan. Bu şekilde açıp buradan bilyeleri alıp kullanıyorum. Bunlar da bilye koyma kaplarımız. Çeşit çeşit. Hedeflerimiz de var. Ben canlılara atmıyorum. Hedef olarak şu şekilde çanlar aldım. Ağaçlara, ormanlık alana gidip ağaçlara şu çanları atıyorum. Bakın yani şu da vura gördüğünüz gibi hedef şeylerim. Bu çanlar. Bunlar çanlar atıyorum. Şu şekilde çanları atıyorum. Bunu daha önceki videolarında falan göstermiştim. Arkadaşlar bilirler. Bir de şöyle kutu alıyorum. Kutunun içine bez koyuyorum. Sonra bunu kapatıyorum. Şu şekilde kutuya da bilyeler atıyorum. Bunu da hedef tahtası olarak kullanıyorum. Yani hedeflerim de bunlar. Çanlar ve kutular atıyorum. Başka bir canlıya falan atmıyorum. Öyle bir şeyim yok. Alışkanlığım yok. Şimdi size malzemeleri birçoğunu gösterdim. Bir de sapanlarımı şeyde kullandığım bilyeleri göstermek istiyorum. Tabii şimdi bunda kullandığım bilyeleri de tanıtmak istiyorum size. Şunlar cam bilyelerimiz. Bildiğiniz misket cam bilyeler. Şu şekilde 10 milim çapında cam bilye. Ayağa kalkın, biraz ağır olacak. Şu 1 milim çapında demir bilyelerimiz. 20 kilo yaklaşık. Paketlerin hepsi 20 kilo. Standart. Bunda 1 gram bilye 4 gram geldiği için 5000 adet cam bilye var. Yani şu anda şunun içine 5000 adet cam bilye. Şimdi bu 8 milim bilyemiz. 8 milim bilye paketin içinde. Şöyle hafiften açayım istiyorsanız. Net 20 kilo. 9800 tane var. Şunun içinde 9800 tane bilyemiz var. Şu 7 milim. Size 7 milim. Bu da net 20 kilo. Bu da içinde 14.294 tane var.
Bu 6 milim bilyamız. 6 milim. Net 20 kilo 22.700 tane bilye var içinde. Yani şöyle bir açayım istiyorsanız. Bilye göstermek açısından. Tabii 20'şer kilo olunca otomatikman bayağı ağır oluyor. Gördüğünüz gibi bilyelerimiz de bunlar. Bilyeleri yakından göstermek istiyorum. Şu cam bilyelerimiz döküldüler burada. Gördüğünüz gibi şu 10 milim çapında, yani 1 santim çapında, tanesi 4 gram olan bilyelerimiz. Şu dediğim gibi 8 milim bilyamız, 20 kilo, 9804 tane. Bu 7 milim bilyemiz. Şurada bakın 7 milim. Net 20 kilo, 14.296 adet. Bu 6 milim bilyemiz, 22.701 adet. Net 20 kilo. Yani bu paketlerin hepsi, bilyelerin hepsi standart 20 kiloluk paketler halinde. Yani temin içini açmıştım. Yani bu şekilde kutular, binlerce bilye dolu. İşte malzemelerimiz gördüğünüz gibi, lastiklerimiz. Tabi lastiklerimiz, bilyelerimiz, sapanlarımız, malzemelerimiz, hedeflerimiz hepsini tanıttıktan sonra bir de hani konuyu tam A'dan Z'ye bitirmek için şehirde kullanmamız gereken, açık alanda ya da şehir dışında, kırsalda kullanmamız gereken bilyelerimiz de var. Bunu daha önce size göstermiştim. Kuru sıkı ses bilyesi diye. Şu şekilde. Daha önce bunun videosunu yapmıştım. Şimdi onların bir büyüğü şu şekilde kuru bilyelerimiz var. Ses yapan bilyelerimiz. Yüzlü paketler halinde satılan. Bunlar da nasıl kullanacağını ben kırsala gittiğimizde, Orhan Gazi'ye gittiğimizde gösteririm. Daha önceki patlayan sapan mermisi videomda bunu göstermiştim. Bunlar da aynı onlardan. Yani şu şekilde daha büyüğü ses kapsülümüz. Yani bunlar da ses kapsülü, daha büyüğü. Tabi bu kırmızı olan, esasında bunlar betona çivi çakmak için kullanılan kapsüller. Ama biz de bunu betona çivi çakmak işini eğlence için kullanıyoruz. Daha kalın betona çivi çakmak için kullanılan siyah diye tabir edilen, siyah boy diye tabir edilen başka bir kapsülü var. Bu da daha büyük tabi. Yani şunları şöyle tam gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Bakınız. Bu siyah boy, bu kırmızı boy. Şu da bildiğimiz, daha önce göstermiştim. Yani aralarında ne kadar fark var. Tabi bunları şehir içinde kullanmak olmaz. Bir de ayrıca tabi bunları çocukken kullanmıştık. Bunlarda torpillerimiz var bu şekilde. Bu şekilde kullandığımız torpillerimiz de var. Bunları da tabi atmak marifet istiyor. Yani herkesin atamayacağı, kullanamayacağı bir şey. Şu şekilde
sapandan gökyüzüne atıyoruz yani şu şekilde. Tabi bu şehirde kullanılacak, şehirde kullanılmak için olanlar değil. Ben olayı A'dan Z'ye tarif etmek için gösteriyorum. Bunları kullanılmasını, şey yapmasını Orhan Gazi'ye gidersek oraları kırsal alan olduğu için oralarda gösteririm. Ama dediğim gibi burada gösterme şansımız yok. Yani diğer mermilerimizde, kapsüllerimizde, patlayan kapsüllerimizde bunlar yani. Bunları şehir içinde kullanma şansımız yok. Tabii şimdi ben bunu hobi için yapıyorum. Herhangi bir amacım, şeyim yok. Vakit geçirmek, kendimi eğlendirmek için. Herkesin değişik, farklı fobileri olabilir. Kimisi pul biriktirir, kimisi kartpostal biriktirir, kimisi maket yapar, kimisi resim yapar. Benim de böyle bir hobim var. Bunların malzemelerini de sizlere bir tanıtmak istedim, göstermek istedim. Yani tabii bunlar da benim kırsala gitmeme, ormanlık alana gitmeme, oralarda şunları, çanları vurmama, vakit geçirmeme sebep oluyor bu şekilde. Yani şu şekilde kutuya da atıyorum mesela. Kutuda delik deşik olmuş. Görebiliyor musunuz bilmiyorum da. Yani bu şekilde emekliliğimi kendimce kaliteli bir şekilde değerlendirmek istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.